Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere hole making metodundan delik delmeyi göstereceğim. Merkezimizi atadık. Workspace'e sağ tuşlayıp insert operasyon hole making kısmından drilling metoduna geçtik. Standart menümüz main menüsünden tool kısmından takımımızı oluşturacağız. Drill diyoruz. İsmine de örneğin alt tuşuna basılı tutuyorum. 157 alt 157 derseniz çap işareti koyuyor. Örneğin 8 çapında, hatta direkt şu kısımdan ölçelim, ona göre bir ölçü takım çapımıza bakalım. Radius 2.1'miş. İşte buraya tıklayıp çap derseniz 4.2 diye çapı ölçmüş olursunuz. Takım çapımız 4.2. Onun haricinde örneğin magazin 2 numarada haşım 2 diyorum. OK dedim. Şimdi Specific Feature Geometry'de delikleri seçiyorum. Kör delik olduğu için Blend, eğer True derseniz boş delik anlamındadır. Bir tık daha aşağı fazla çıkıyor. Blend diyelim, kör delik diyelim. Zaten şu kısımdan anlayabilirsiniz. Düz oluyor. Blend derseniz kör delik. Ekstra bir ölçü vermek isterseniz bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Örneğin 15 değil de, tamam delik 15'lik koyabilirim ama ben burayı 25 deleceğim de diyebilirsiniz. Tabii şu anda şöyle bir görüntü oluşturuyor. Görmüş olduğunuz gibi tek delik seçili olduğu için 25 mm'yi sadece 2 numaralı çapta algıladı. Eğer her iki hepsinde, yani seçtiğimiz bütün deliklerde işlem görsün istiyorsanız bunların hepsini seçili olup ondan sonra örneğin 30 numara deyip enter derseniz seçtiğimiz bütün delikler 30 mm'lik derinliğe ulaşacaktır. Ondan sonra dedim ki bunun derinliği 3 mm, 30 mm değil. Standart datası neyse o olsun diyorsanız da direkt kilidi kapattığınız zaman otomatik neyse derinlik onu algılıyor. Bu kısım bu şekilde. Şu kısımdan bahsedelim. Lokal 3D non ne demek? Şimdi bazı parçalarda bunun şöyle bir yöntemi oluyor. Örneğin ben buradan seçiyorum. Tamam mı? Seçiyorum. Birisinin, şimdi Z yukarıda ya. Şöyle blend yapayım. Blend yapınca, evet root yapınca burası aktif oluyor. Şu şekilde oluyor. Yani OK diyeyim. Bakın. Evet, tel yapalım. Arka planında siyah yapalım. Böyle. Şöyle nasıl yapacağız? F8 ile karşıma aldım. Şu kısımdan da görüntülemeyi açalım. Yani görmüş olduğunuz gibi Future kısmını aktif edeyim. Tekrardan buradan bakalım. Bakın Z kısmı aşağıda olduğu için deliği buradan vermeye çalışıyor. Bunda Z kısmı yukarıda olduğu için buradan vermeye çalışıyor. Şimdi bazı durumlarda bunu ayarlayamıyorsunuz. Yani data öyle bir
o tarz böyle bir iş geliyor ki merkezinizi de farklı bir şekilde koyuyorsunuz. Merkeze göre odaklandığı için otomatik olarak bu tarz işlemleriniz oluyor. Bunu mesela çeviriyorsunuz. Ya hocam buradan tutarım, burayı çeviririm derseniz. Onu da yaptığınız zaman yön olarak oluyor ama atıyorum deliğin yarısından başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Yarısına kadar binme yapıyor. Bu kısım bu şekilde başında gelirse bu devreye giriyor. İşte atıyorum lokalse nana, nansa lokale çevirerekten şeyi programınızı düzeltmiş oluyorsunuz. Veyahut şu 3D kısmı da burada devreye giriyor. Örneğin geometri kısmından bir body oluşturalım. Bu body'mizi de ama bağlı olduğu works'e tanıtmanız gerekiyor. Yani burada bir kütüğüm var diyorsunuz. Parçanızı da tanıtabilirsiniz. Şimdi bunu yaptığınız zaman şu kısım iş görüyor. Bu şekilde yukarı çıkıyor. Yani o parçalara denk gelirsem onu da paylaşırım. Bu tarz işlerde bu nan'dan lokalden nana veya direkt body 3D ederseniz burayı bu şekilde program odaklama yapıyor. Şimdi biz body tanıttığımız için geçişini de buradan yaptı. Bakın şimdi body'yi sileceğim. Böyle seçme yapmazsa şu toolpad aktif demektir. Orayı inaktif yapıp seçim yapabilirsiniz. Geldim. Dedim ki tekrar hesaplat. Geometri yok diyor. Neden? Çünkü bizim burada 100 3D seçeneği aktif olduğu için tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi geçişimizi aşağıdan yaptı. Ama biz istiyoruz ki bunun geçişini de yukarıdan olsun. Bunu nasıl yapacağız? Hocam derseniz non cutting moves kısmından transfer diyorsunuz. Bu kısmı isterseniz orta plane değil. Örneğin afaki rakam yazıyorum 50 milimetre. Bu şekilde geçişi ayarlanabiliyor. Veya plane dersiniz. Buradan 10 milimetre yukarısına geçişimi yapsın. Bana yeter diyorsanız da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İşte geometri kısmından workpiece'i gör diyerekten bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan seçim yapabilirsiniz. Burası size kalmış. Fit and Speed kısmından örneğin 4.2'nin 15 kodunu yazarsanız ortalama bir değer atacaktır size. Biz de zaten 1200 devir veriyoruz. Yani örneğin unuttunuz. 22 matkap kaç devir verecektim? 25 matkapı kaç devir verecektim? Bu kısmı 15 yazarsanız takım çapında doğru tanıttığınız sürece ortalama bir değer atıyor. Sizi üzmeyecek bir devir ayarı yapıyor. Bu kısımda ilerleme ayarı 30 verdim. Onun haricinde bunlar geçişler çok önemli olmayan, zaman zaman belki işinize yarayabilir. Strateji bölümünden işte şu mesafesi. Şurası 3 milimetre yukarıdan başlıyorsunuz. Ne demiş? 2,5 milimetre aşağıdan otomatik değer atmış. Yani şu kısımdan demiş. Dişinden 2,5 milimetre daha çıkmış. Ama bu kör delik olduğu için bundan çıkmayacaktır. Delik mesafesine gelecektir otomatik. Optimize ediyor. Onun haricinde şunlardan bahsedelim. Bu delil seçenek olarak şöyle baktığımız zaman kör delik yapmayalım. Şöyle yapalım. Replay Top.
sonsuz delik diyebiliriz. Genelde puntalarımızı bu şekilde atıyoruz. Drill bu arkadaşlar. Drill dip örneğin 5 mm 5 mm gagalamalı delik versin demek. Bakalım programımıza okeyledim. Her zaman 5-5 deliyor ve her 5 deldiğinde güvenli mesafeye çıkıyor. Yani bizim için güvenli mesafesi buranın tabanın 3 metre yukarısı. Ama hocam diyorsanız ki ben çok derin delik delmiyorum. Yani böyle bir 2 mm yukarı çıksın tekrardan delik delme işine girsin diyorsanız da bir dip break shift diyorsunuz. Örneğin 1 mm yukarı çıksın bana 1 mm yukarı çıksın talaşı kırsın yeter diyorsanız da bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Şu an bu göstermiyor. Fakat bu makinede bunu yapıyor. Örnek için bazı şeyleri de bu arkadaşlar. Hani yine de yapmıyorsa şu şekilde yapabilirsiniz. Single move'u alırsınız. Buradan drill with chip brick ship dersiniz. Örneğin step clearance 1 mm 5-5 derliyorsunuz. OK diyorsunuz. Buradan bir kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi tam hızlı yaptığı için tam net belli olmuyor. Böyle yaklaştırayım biraz daha. 5 deliyor, 1 kalkıyor, 5 deliyor, 1 kalkıyor. Bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Bazı şeylerde de işte burada ne kadar doğru yapsanız da postunuz izin vermiyorsa onu makinede göremiyorsunuz arkadaşlar. En çok bu konuda diş çekme diye sorun yaşıyorum ben. Şimdi tekrar makine cycle dedim. Diş çekme demişken drill tap makine kılavuzu operasyonları için kullanılıyor. Drill bore dediğimiz zaman da bu da bara programlarının, bara metotlarının kullanıldığı. Bara nedir? İşte örneğin şu kısımda kolon çaplarımız var. Bara takımımız oluyor. Tek uçlu. Bu tarz kolon çaplarını hassas işlemede hem kısa sürede hem daha hassas yüzey kalitesi ve ölçü olarak bizlere olanak sağlayan metot takımımız arkadaşlar. O takımımızı kullanmamız yararlı budur. Takımın bir özelliği var. Drill şeklinde iniyor. Yani sonsuz delik şeklinde iniyor. Sonuna kadar indi. Tek ağızlı olduğu için tekrar yukarı çıktığı zaman ucunu kırıyor. Eğer bu metotta yaparsanız sonuna kadar inip takım terse dönüyor. Terse döndüğü için boşa denk geliyor uç. Yukarı çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Hiç duvara sürtünmeden, iz bırakmadan ve ucu kırmadan tekrardan takımımızdan paso vermeye işlemi yapabiliyoruz. Delik delme programlarımız, metodumuz bu kadar arkadaşlar. Tekrardan zaten program yaptıkça da delik delmenin farklı yollarına, farklı metotlarına da giriş yapabiliriz. Sadece şeyden bahsedeyim. Örneğin delik deleceğiz. Ben Punto programında bunu bahsetmiştim ama buradan da bahsedeyim. Çoklu bir deliğimiz var. Şu an tam randımanlı bir seçim yapamayacağım ama örneğin çoklu bir deliğimiz var bu şekilde. Kare içerisine aldığımız zaman görmüş olduğunuz delikleri seçiyor. Ama işte alttan seçti. Bunu değiştirmek için de şu şekilde yapabilirsiniz. Hiç üstten seçtiği var mı? Yok. Güzel. Hepsi seçili. True diyorsunuz. Yukarı yönlü. Bakalım yapmış mı? Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir delik seçme işlemi yapıyor. Evet. Bak az önce bahsettiğim olay burada oldu aslında.
Şimdi ilk önce şöyle yapalım. Diyelim ki deliklerimi, geçişleri yani hep buradan buraya buradan buraya geçiyor ya, bunu bir düzenle diyorum. İlk önce bunu bir düzenledim. Bunun farklı yöntemleri de var bu arada. İşte burayı açarsınız. Örneğin X misal Y ekseninde hareket etsin. Zik değil de zikzak yapsın diyorsunuz. Misal. Bunu bir hesaplatalım. Zik yapalım. Burada çok belli olmadı. Çünkü eş merkez olduğu için. Ve çap olduğu için algılamıyor olabilir. Evet, çap olduğu için algılamıyor. Şöyle yapalım. Şimdi burasından bunu lokal yapalım. Bir deneyelim. Değiştirdiğiniz zaman buralar alta terse inebiliyor. Bakalım kontrol edelim. İnmemiş. Çok iyi. 66 değil. Misal veriyorum. 45 milimetre versin. Okeyledim. Hesaplatıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi delikler üstten başladı. İşte lokalden bu lokal non kısımları bu şekilde işe yarıyor arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Foto programını da izlemenizi tavsiye ederim. Orada da delik delmeyle farklı metotlarından bahsetmiştim. En azından çoklu seçmeler olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.